Hipatia, antik dünyanın ışığını söndüren karanlık, antik Yunan döneminde yaşamış olan bu olağanüstü kadın, matematik, astronomi ve felsefe alanlarındaki derin bilgisiyle tanınmıştır. İsmi hem bilgeliği hem de trajik sonuyla tarihe kazınmış olan bu dikkat çekici figürü yakından inceleyelim. Büyük İskender'in M.Ö. 332 yılında kurduğu İskenderiye, yüzyıllarca barış içinde yaşadı. M.Ö. 30'larda Roma'nın hakimiyetine geçen kentte barış ortamı milat sonra. 300'lerde bitti. Limanları, bilginleri, kültür merkezi, dev kütüphanesi ve üniversitesiyle İskenderiye o dönem ticaretin ve aydınlanmanın merkeziydi. Başında ünlü matematikçi Theon'un bulunduğu okulda, kızı Hipatia'da matematik, felsefe ve astronomi dersleri veriyor. Platon, Aristo ve Oklid'in fikirlerini tartışmaya açtığı bu dersler, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle dolup taşıyordu. Kentin dokusu, Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinin ardından hızla değişti. İktidara egemen olan Hristiyanlar, Pagan ve Yahudiler başta olmak üzere farklı inançlara sahip kim varsa hedef aldı. Kentte ardı ardına cinayetler işlenirken Hipatia çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hipatia'nın babası Theon, İskenderiye Üniversitesi'nde matematik hocasıydı. Daha sonra üniversitenin rektörü oldu. Hipatia, İskenderiye'deki zengin bilim ortamından yararlandı. Daha genç yaşlarında soru sormayı, araştırmayı ve kuşku duymayı öğrendi. Theon, kızını kusursuz bir insan olarak yetiştirmek istiyordu. Kızının eğitimini üstlendi. Hem öğretmeni hem oyun arkadaşı oldu. Babası, Hipatia'ya, düşünme hakkını hep kullanmalısın. Çünkü yanlış düşünmek, hiç düşünmemekten yeğdir, dedi kızına. Kısa bir süre içinde Hipatia, büyük geometrici, Pergeli Apollonius'un çalışmaları ve Diophantus'un aritmetikası da dahil olmak üzere kendi eleştirilerini yazmaya başladı. Hipatia, sadece diğerlerinin keşifleri üzerine eleştiriler yapmakla tatmin olmayan Hipatia, kısa bir süre sonra kendi araştırmasını üstleniyordu. Bu sıralarda yeni tür bir usturlap geliştirdi. Astronomlar tarafından güneş ve yıldızların konumlarını hesaplamak için kullanılan bir aletti bu. Ayrıca daha fazla dünyevi gözlem yapmak için bir dizi alet yaptı. Bunların arasında suyun altındaki nesnelere bakmak için bir hidroskop ve sıvıların yoğunluğunu ve özgül ağırlıklarını ölçmekte kullanılan hidrometre de vardı. Hipatia sadece bir matematikçi değil, aynı zamanda astronom ve filozoftur. Dünyanın güneş etrafında elips çizerek döndüğü fikrini Kepler'den 1200 yıl önce Hipatia teoriye dökmüştür. Hipatia öylesine ünlüydü ki İskenderiyeli filozof ya da İskenderiyeli esin perisi adresli mektuplar doğrudan kendisine verilirdi. Hipatia, İskenderiyeli sıradan kadınların evlerinin dışında nadiren göründükleri bir zamanda sıklıkla şehir merkezinde halk eğitimleri veriyordu. Erkek meslektaşları tarafından giyilen sıkıca dokunmuş beyaz cübbesinin içinde büyük bir etkileyicilikle matematik, astronomi, tarih ya da Platon'la Aristoteles'in felsefeleri üzerine konuşuyordu. Fransız şair Charles Leconte de Lisle, onun Platon'un ruhu ve Afrodit'in vücuduna sahip olduğunu söylüyordu. Hipatia, yeni Eflatuncular denilen bir düşünce okulundan sayardı kendini. Bu okulun bilimsel düşünce yöntemi, Hristiyanların dogmatik ve bağnaz düşünceleriyle çelişiyordu. Pagan olmasına rağmen mitlere olan körü körüne inanışa karşı temkinliydi. Diğer bir deyişle, masallar masal olarak, mitler mit ve mucizeler şiirsel fanteziler olarak kalmalı, demiştir. Milat sonra 412 yılında İskenderiye Patrikhanesi'nin başına Kiril adında bir adam vardı ve Parabolari denilen bir çapulcu ordusu emrindeydi. Kiril paganlara saldırmaya en zayıflarından başladı. Çok yakıp yıktı, çok suçsuz insan öldürdü. Sonra İskenderiye'nin kuruluşundan bu yana özel yasalarla korunan
ve barış içinde yaşayan Yahudilere yüklendi. Tapınaklarını, yani havralarını yerle bir edip onları kentten sürdü. Mısır müfettişi Orestes, Kiril'in yaptıklarını hükümetine şikayet ettiyse de bir sonuç elde edemedi. Kiril yalnızca dinsel gücü değil, siyasi gücü de eline geçirmek istiyordu. Bu nedenle Orestes ve yandaşları yok edilmeliydi. En azından Orestes zayıflatılmalıydı. Hypatia, Orestes'in yakın arkadaşlarının en önemlisi ve en başta gelenlerindendi. Hem saygındı, hem bilgiliydi, hem iyi konuşurdu, hem de ünlüydü. Hypatia ortadan kaldırılmalıydı. Orestes'le Kiril'in dostluklarına tek engelin Hypatia olduğu söylentileri yayılır kentte. Hypatia, üniversitenin önünde aracındayken bu canavarların hücumuna uğrar. Önce soyarlar, sonra midye kabuklarıyla etlerini parçalayıp ateşe atarlar. Hypatia, yaşadığı dönemin çok ilerisinde hayatını bilime adamış ve pek çok insana yol göstermiş, önemli kuramları ortaya koymuş bir bilim insanıydı. Bir kadının Hypatia'nın kazandığı saygınlığı ve hakkıyla geldiği konumu kabullenemeyen karanlık düşünce, Hypatia'nın ve eserlerinin sonunu getirdi. Hypatia'yı bağnazlığın masum bir kurbanı diye tarif eden Voltaire, öldürülmesini ise sorgulama, özgürlüğünün yok ediliş simgesi olarak görmüştür. Yıllar sonra bile hatırlanan ve saygı duyulan bu kadın şiirlere ve filmlere konu oldu. Agora filmi Hypatia'yı anlatan güzel bir film tavsiye edilir.